Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz inanılmaz lezzetli bir tarifle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 30 gram kadar yaş maya, dilerseniz bir paket kuru maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık su ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Mayanın güzel bir şekilde aktive olması için üzerini 5 dakika kadar kapatıyorum. Mayanın aktive olması için 5 dakika kadar bu şekilde beklettim. Gördüğünüz gibi maya bu şekilde yoğunlaşıyor. Daha sonra 1 adet yumurta akı ekliyorum. 1 çay bardağı kadar sıvı yağını ekledikten sonra çırpıcı ile iyice karıştırıyorum. Yumurta sarısını üzeri için ayırdım. Üzerini kapatmayı unutmayın, kuruma yapmasın. Çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2-3 bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledikten sonra ilk etapta kaşık yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 6 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam, yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Hamuru yoğurduktan sonra toparlıyorum. Toparladıktan sonra yoğurma kabına tekrardan alıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Çay bardağının dibine toplanan sıvı yağını da bu şekilde hamurun dibine sürüyorum. Daha sonra hamuru yoğurma kabına alıp üzerini streçle kapatıyorum. 1 saat kadar mayalandırdım. Bir saatin sonunda hamurum gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerindeki streçi çıkartıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken bir önemli nokta daha. Eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurun havasını aldım. Şöyle bir toparladıktan sonra masaya alıyorum.
İsterseniz hamuru akşamdan mayalandırıp sabah kaldığınız yerden bu şekilde hazırlamaya devam edebilirsiniz. Hamuru masaya aldıktan sonra hamur kartı ile ortadan ikiye bölüp 2 adet beze elde ediyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra bir tanesini kurumaması için mutfak havlusunun altına alıyorum. Diğerini hızlı bir şekilde açmaya başlıyorum. Eğer vaktiniz varsa dinlendirme yapabilirsiniz. O şekilde daha rahat açılacaktır. Ben hiç dinlendirme yapmadan hızlı bir şekilde açmaya başlıyorum. Hamurun güzelliğini yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde daha hamuru açarken baloncuk baloncuk oluyor. Hamur güzel yoğrulduğu zaman gerçekten çok güzel oluyor. Çok az un serperek merdane yardımıyla hamuru tepsi büyüklüğünde açıyorum. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra yağlı kağıdın üzerine yerleştirdim. Hemen hızlı bir şekilde diğerini de açtım. Yağlı kağıdın üzerinde olanın üzerine ben yaklaşık 150-200 gram kadar kaşar peynirini rendeledim. Dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. İsterseniz daha çok, isterseniz daha az kullanabilirsiniz. Kaşarı bu şekilde yerleştirdikten sonra diğer hamuru üzerine kapatıyorum. Kenarlarını biraz kapatmaya çalışıyorum. Kenarlarına bastıralım. Benimki pişerken biraz açılıp kabarmıştı ama herhangi bir sorun olmadı. Kaşarında herhangi bir akma yoktu. Kenarlarını iyice bastırın. Ben çok fazla bastırmadım. Üzerini bu şekilde kapatıp 5 dakika kadar dinlendirdim. Daha sonra fırın teliyle bu şekilde üzerine bastırarak şekil çıkartıyorum. Bu arada ben bu şekilde hazırladım. İsterseniz baklava dilimi olacak şekilde kesip o şekilde de pişirebilirsiniz. Veya bardak ile halka halka yapıp yine o şekilde de pişirebilirsiniz. Ama bu şekilde gerçekten pratik oluyor. Üzerine iyice bastırın. Hemen diğer tarafını çevirip tekrardan bastırıyorum. Ben o kadar bastırmama rağmen benim elimin hamuru kabardığı için o yüzden ister istemez biraz üzerindeki şekiller yok olmuştu. Şeklini verdikten sonra dikkatli bir şekilde fırın tepsisine alıyorum. Fırın tepsisini aldıktan sonra üzerine hazırladığım yumurta sarısına 1 tatlı kaşığı kadar süt ekleyip karıştırdım. Daha sonra her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. İsteğe bağlı çörek otu ve susam serpebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Her ne kadar börek diye geçse de aslında bu bir poğaça. Poğaça tadında çok lezzetli bir tarif. Tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra da o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sıcak sıcak servis etmenizi öneririm. Ben hızlı bir şekilde bıçak yardımıyla dilimliyorum. Sizler kaşarlı pratik poğaçanın tarifini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim.
Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.